En baştan uyarıyorum. Yok efendim, tarifi yaptım. İnanılmaz lezzetliydi. Kendimi tutamadım. Yanında çok fazla ekmek yedim. Ev halkına yaptım. Yaptığıma bin pişmanım. Her gün istiyorlar. 200 gram. Tek kişilik yapıyorum, biliyorsunuz, tek tabanca adamım. Dana döş kıyma. İsterseniz bunu bonfileden, isterseniz tavukla, isterseniz balıkla yapabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber. Buradaki önemli olan et. Damakta yediğiniz zaman et hissi verecek. Sanki sizi et yiyormuş gibi hissettirecek bir karışım yapacağız. Yarım çay kaşığı kimyon ve tuz. Tuz size kalmış. Tuzlarınıza girmem. Yaklaşık 5 dakikada kıymayı yoğuruyorum. Şöyle bir havasını alalım. Uzun süre yoğurmamın nedeni pişirirken dağılmaması için. Şimdi sizden şöyle bir ceviz büyüklüğünde koparıyorsunuz. Yoğur, yuvarla ve köfte şekline getir. Koray, biraz daha büyük yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. İçinde kaybolmasını istemiyorsanız. İsterseniz böyle yuvarlak da yapabilirsiniz. Şekli size kalmış. Burada tam olarak 160 gram kıyma var. Yani 40 gramdan 4 tane köfte. Tek kişilik yapıyorum. Tek tabancayım, biliyorsunuz. Hayatınızda yediğiniz ve evde yaptığınız en lezzetli yemeklerden bir tanesini yapıyoruz. Bakın, 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Yağ ısındığı anda hemen köfteyi ilk önce şu yağı şöyle bir dağıtalım. Kızartmaya başlıyoruz. Sizi çok şaşırtacak bir köfte tarifi yapıyoruz. Öyle alelade kızartıp basit bir tarif değil. Yarışmaya katılın, sizi birinci yapacak bir tarif. Sadece 1,5 dakika sonra şöyle bir bakıyorum. Yapışma yok. Çevirebilirim. Sadece 1,5 dakika. Köftelerin çok fazla kızarmasını istemiyorum. Yağ lezzetini bıraksın ve hafif mühürlensin. Hemen bir havlu kağıt. Köftelerin fazla yağını almak için. İşte bu. Bu sosu, yani bu yemeği yaparken muhakkak inek tereyağı kullanın. Eğer koyun kullanırsanız kokusu yiyenleri rahatsız eder. Lezzet ufak detaylara saklı, dikkat edin. Bu eriyene kadar bu arada üstüne şöyle bir yemek kaşığı da zeytinyağı, üçlü kombinasyon yapıyoruz. Yemeklerde, soslarda inanılmaz lezzetli olur. Soğan ve sarımsağa ihtiyacımız var. 3 tane sarımsak. Burada bol bol sarımsak kullanacağız. Sarımsağı küçültebildiğim kadar küçülttüm. Bu arada yağda eridi. Biraz acele edelim. Hemen ortadan ikiye. Sarımsakların yanmasını istemiyorum. O yüzden hemen geri kalan da içine. Şimdi burada yakmayalım sarımsakla. Ve karıştır. Artık rahatız. İşte bu. Şimdi bu tarif için mantarları kesinlikle yıkamıyoruz. Bu tarifte kesinlikle mantarı yıkamıyoruz. Çok nadir tariflerde mantar yıkanır. Çok nadir tariflerde şöyle soyuyoruz. Kafasını koparıyoruz. Şu sap bölümünü bıçak yardımıyla kazıyoruz. Uçlarını kesiyoruz. Ve artık yemeğe katılmaya hazır. Sizden istediğim hemen hemen hepsi aynı kalınlıkta. Ne çok kalın ne çok ince içine. Sap bölümünü de 4'e bölün. 2'ye bölün daha doğrusu. 2'ye böldüğünüzü de çevirin. Toplam 4'e bölün. Zaman geçmesin diye ben daha önceden mantarları ayarlamıştım. Burada 200 gram mandıra ihtiyacımız var. Karıştır. 7-8 dakika kendi kendine pişsin. Bakın, mantarlar yavaş yavaş suyunu vermeye başladı zaten. Görüyor musunuz? İsterseniz böyle kapak kapatıp da pişirebilirsiniz. Kendi kendine pişsin. Kısık ateşte suyunu versin.
4-5 dakikada suyunu salmış olması gerekiyor. Mantar hemen suyunu salar. Bir bakalım. Evet, suyunu salmış. Su bardağı kullanalım, ölçülü yapalım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Önceden hazırladığım tavuk suyu. İsteyen burada yarım su bardağı beyaz şarap kullanabilir. İsteyen et suyu kullanabilir. İsteyen normal su da kullanabilir. Ama bunu en lezzetli yapacak tavuk suyu. Emin olabilirsiniz. Tavuk suyunun tekrar ısınmasını bekliyorum. Bu arada bir avuç, bir demet maydanozun en az 1/3. Koray, ben maydanoz sevmiyorum. Yok efendim, kullanmak istemiyorum. Mutlaka kullanıyorsunuz. İnanılmaz yakışacak. Ben de maydanozu çok sevmem ama bu tarifin olmazsa olmazlarından. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar lezzetli olur. Şimdi maydanozun şöyle fazlasını, yani 8'de 1'ini, kalacak kadarını hemen şu anda içine bırakıyorum. Tavuk suyu kaynamaya başladığında krema, istediğiniz her kremayı kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Markası. Bir paket krema. Artık baharatlarını katalım. Şöyle 1 çay kaşığı karabiber. En az 1 çay kaşığı tuz. Kırmızı toz biber 1 çay kaşığı dolu dolu. Ve ölüm vuruşu elma sirkesi veyahut da beyaz sirke size kalmış. Hemen, fazla değil. Şöyle 1 yemek kaşığı yeterli. Karıştır. Artık sadece karıştır. Hiçbir parça tavada kalmasını istemiyorum. Tabiri caizse diklez ediyorum tavayı. Fokurdamaya başladığı anda hemen köfteyi şöyle alıştırıp içine gömüyorum. Bir porsiyon yaptığımızı unutmayın. O yüzden köfte sayısı bu kadar. Ve kapağını kapatıyorum. Ortayla kısık ateşte yavaş yavaş pişmesine izin veriyorum 8-9 dakika. Bu arada sabah ezanını duydunuz. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum diyorum. İnanmayanlar var. Bende yalan olmaz. Eğer ki bende yalan olsaydı bu hayatta ve dürüst bir adam olmasaydım, Türkiye'nin en zengin adamlarından bir tanesi ben olurdum. 8-9 dakikadır pişiyor. Beraber açıyoruz. Böyle tadına baktığınız zaman bayılacaksınız. Ama bir yarışmaya katılsanız bunun daha çekmesi lazım. Tarifi atla izleyenler burayı göremeyecek. Şu anda bile muhteşem tadı. Bir tadına bakıp devam edebilirsiniz. Ama soya sosu. Koray, ben soya sosu sevmiyorum. Bak. Şöyle 2 yemek kaşığı. Kesinlikle kabul etmiyorum. Soya sosunu katalım lütfen. Soya sosunu kattıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Artık burada orta ısıya getiriyorum. Bakın, çok fazla açmıyorum ocağın ısısını. Dikkat edin, burası önemli. Ve yavaş yavaş çekmesini istiyorum. Bu arada tarifin en önemli yerine geldik. Ayağa kalkın, bir konuşma yapacağım. İlk defa izleyenler bu manyak ne diyor diyordur sabahın köründe. Bir vampirin tarif defteri burası. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz, keyfimize bakacağız. Her şeyden önemlisi bizim keyfimiz. Ekşi Sözlük'te sayfa açılmış. Bakmadım inanın ama yazanlar var. Yok efendim, alkollü yemek yapıyor. Beni bugüne kadar, bak, herhangi bir arkadaşım, bu yaşıma geldim, bir yerde alkollü desin, Kore'yi gördüm desin, Fenerbahçe'yi tutmayı bırakacağım ya. Bu kadar büyük konuşuyorum. Hala benimle sidik yarışı yapmak isteyenler var. Ya ben mütevazı şekilde yemeğimi yapıyorum. Keyfime bakıyorum. Yani beni köşeye sıkıştıramazsınız. Çünkü ben bu kanalı para için tutmuyorum. İyi değildir ama büyük konuşuyorum, ama böyle para pul için eğilip bükülen bir adam göremezsiniz. Kahvenizi yapın, beraber içelim. Aha, kalp. Görüyor musunuz? Kalp şekli oldu. Ya da bana mı öyle geliyor? Şimdi şu çekine kadar devam edelim. Şöyle bir kontrol edelim. Burada tamamen top sizde. Ne kadar çektirmek istiyorsanız o kadar çektireceksiniz. Kaşıktan düşse ama çok da sıvı olmasa en lezzetlisi. Ama tabii siz bilirsiniz. Şimdi burada artık ısıyı kapatıyorum. Kapattıktan sonra üstüne maydanoz. İşte bu. Biraz da bekleyince nasıl olduğunu görüyor musunuz? Tam bir sos oldu. Şöyle bir yatak yapacağım. Burada tamamen size bağlı soya soslu veya soya sossuz yapmak. Ama ben bir soya soslu denemenizi tavsiye ederim. Daha önceden başka bir yemek için patates kızartmıştım.
Yani şunu şöyle restoranda önünüze getirseniz ünlü bir şef yapmış derler. İşte bu. Sonra Koray. Diyorsunuz ki niye gülüyorsun? Ya şunun gerçekten evde yapıldığına inanıyor musunuz? Ve tek seferde yapıyoruz. Dikkat edin. İkinci bir deneme yok. Kesinlikle önceden plan yok. Picasso, Da Vinci, Michelangelo, Ali Koç kalkın ulan ya. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. 3 parmak tekniği. Şunu geliştirmem yıllarımı aldı biliyorsunuz. Koray köftesiz mi? Evet, ilk önce böyle açın ağzınızı. Bu sos bunu hak ediyor. Şimdi köfte biraz sert olacak, tamam mı? Yani böyle et gibi olacak. Ama tabii isteyen normal köfteyi kullanabilir. Hemen köfteyi şöyle alalım. Sosundan alalım. Açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın. Bana dua edeceksiniz. Şu sosa bayılacaksınız. Ama bir kez daha söylüyorum. Soya sosundan önce bir bakın tadına. Zaten çok beğeneceksiniz soya sossuz da. Ona göre tercihinizi yapın. Hadi çok istemem illa soya sos koyun diye. Açın ağzınızı tekrardan. Bilmiyorum. Bir insanın yaptığına şöyle güzel böyle güzel demesi ne kadar doğru. Soya sossuz olanı 100 kişiden 100'ü de beğenir. Soya soslu olanı biraz daha keskin beğenenlerden %70 beğenir. Ona göre. Benim favorim soya soslu ama. İşte bu. İzleyip abone olmayan Bizanslılar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.